Call of Duty 2 ile başlayan retro inceleme serimize bugün Batman ile devam ediyoruz. Rocksteady'nin başlattığı harika Batman üçlemesi süper kahraman oyunlarında en iyi oyun serisi olarak kabul ediliyor. Süper kahraman oyunlarının sadece para tuzağından ibaret olduğunu ve markanın adını kullanarak para aklamaya çalışan kene yapımlar olduğunu hep biliyorum. Lakin bu durum Batman Arkham Asylum ile büyük oranda değişti ve ortaya çıkan yapımı Batman'i seven veya sevmeyen herkes beğendi. Şimdi açık konuşmak gerekirse ben süper kahraman çizgi filmleri izlemeyi seviyordum çünkü dediğim gibi oyunları pek iyi olmuyordu. Yani şöyle bir geriye dönüp baktığımda aklıma kalan süper kahraman oyunu olarak 2001 yapımı Spider-Man var. Punisher'ın yanılmıyorsam PlayStation 2'de bir oyunu vardı. Bir de Batman Arkham Asylum var ki Arkham Asylum o zamana kadar gördüğüm en iyi süper kahraman oyunuydu. Ve belki de daha fazlasıydı. Bölüm tasarımları harikaydı, seslendirmeler güzeldi, dövüş mekanikleri resmen çığır açmıştı. Yani bırakın süper kahraman oyunu olmasını piyasadaki birçok yapımdan daha estetik ve şık gözüküyordu. Ki bu dediklerimi çıktığı yılda topladığı birçok ödül güzel destekliyor. Evet, 2009 yılını patlatan bir oyun olmuştu ama biliyorsunuz zaman kimseye acımıyor. Sene 2022 oldu ve Arkham Asylum geçen süre içinde acaba nasıl yaşlandı? Evet, retro serimizin amacı da bu zaten. Popüler oyunların nasıl yaşlandığına göz atmak. İncelemeye başlamadan önce hangi Batman'i seviyorsun sorusuna hızlı bir cevap vermek istiyorum. Bir üçleme yaparsam Christian Bale, Michael Keaton ve Tom Hanks. I'm Batman! Neyse frame'ler, bu hafta sizleri Arkham hapishanesine götüreceğim. Bütün gece durmadan sağa sola atlayan, Scarecrow'un kabuslarından kurtulan, 720p ara sahnelerde görsel olarak mala bağlayan, beyniyle kapışıp kanalizasyonda köşe kapmaca oynayan Batman'e sizlerle birlikte bir bakalım. Batmobile açılış yapan oyunumuzun konusu şöyle başlıyor. Joker'e herhangi bir zorluk yaşamadan yakalayan Batman, içindeki ufak şüphe kırıntılarıyla Joker'i Arkham hapishanesine getirir. Arkham hapishanesinde Batman'in Gotham sokaklarında yakaladığı birçok suçu bulunmaktadır. Yakaladığı suçların arasında tam Joker'i de ekleyecekken bilin bakalım ne olur. Evet, surprise yapan Joker Arkham'da Titan adı verilen bir serum yaratarak suçlulardan ordu kurup Gotham'ı yönetmek ister. Neyse ki Michael Keaton sıfatındaki Batman'imiz burada olduğu için şanslıyız. Değil mi Gordon? Rocksteady'nin ilk oyunda Gotham şehrine giremeyip daha minimalize bir şekilde Arkham hapishanesini güzel bölüm tasarımlarıyla işlemeleri çok doğru bir seçim olmuş. Küçük ve detaylı bir harita açıkçası koskocaman yavan bir şehirden daha iyidir. Evet, Ubisoft'a laf çaktım. Şimdi bu tarz retro oyunlarda ön plana çıkan birçok öğesi bulunur. Çünkü tek öğesi sebebiyle sevilen oyunlar değillerdir. Oyunun oluşturduğu tarz bir bütün olarak sevilir ve kendisini uzun süre retro konseptiyle bu sayede muhafaza eder. Batman'in havalı oluşu, güzel seslendirmesi ve Bat modelinin gözümüze sokulması hoş detaylar ama daha güzel detaylar var. Öncelikle ilk olarak dönemine damga vurmuş Close Quarter Combat yani yakın dövüş sisteminden bahsedelim. Arkham serisi denilince ilk akla gelen şey genelde dövüş sistemi oluyor. Açıkçası Rocksteady'yi burada ayakta alkışlamak lazım çünkü dövüş sistemi inanılmaz işliyor. Mekanikler akıyor, vuruş hissi güzel ve serinin diğer oyunlarına göre aslında daha gerçekçi bir tarzı var. Şimdi 3 oyunluk serideki dövüş sistemi akıcılığı elbette oyundan oyuna göre değişiyor ve en akıcı dövüş sistemi doğal olarak son oyunları Arkham Knight ile yakalıyorlar. Ama seri geneline şöyle bir baktığımız zaman en akıcı olması da en gerçekçi duran dövüş sistemi Arkham Asylum'da var diyebiliriz. Bitiriş skill'lerinin iptal olmaması, Batman'in biraz daha hantal durması ortaya daha gerçekçi bir dövüş sistemi çıkarıyor. Şimdi açık açık konuşalım. Bu zamana kadar gördüğümüz en iyi dövüş sistemi bu oyunda mevcut ve sadece dövüş sistemi tek başına ölecek bir kapasitede gibi olsa da Rocksteady vitesi 5'e takarak bizleri oyunun daha derinlerine götürüyor. Çünkü derinlerde daha fazla şeyler var. Dövüş sistemine eşlik eden çeşitli ekipmanlarımız, gizliliğin ön planda olduğu ve temponun değişiklik gösterdiği bölüm yapısı, harita dizaynı ve boss savaşları bu oyunun tarzını oluşturuyor. Dediğim gibi mini ama detaylı bir harita kesinlikle kocaman açık dünyalara taş çıkartıyor ki Arkham Asylum bunun en güzel örneklerinden biri oluyor. Şimdi biraz tempodan bahsetmek istiyorum ki tempodan bahsederken tempo şöyle iyi böyle iyi demek istemiyorum. Sizlere o tempoyu hissettirmek istiyorum. Pekala, şimdi Batman olarak Joker'in peşindeyiz. Klasik. Bunu yaparken Joker'in yaverlerini aklamak Allah'ın emri zaten. Derken Titan serumuyla oluşmuş bir beyin görüyoruz. Akabinde Scarecrow'un korku toksiniyle bizim aklımızı defalarca çeldiğini, kocaman bir bitkiyle savaştığımızı, kanalizasyonda Killer Croc ile halay çektiğimizi ve en sonunda dev bir Joker ile kapıştığımız bir tempodan bahsediyorum. Ve bunları 4 saat gibi bir sürede yapıyoruz. Siz düşünün artık temponun neden güzel ve akıcı olduğunu ki böyle bir temponun arasına serpiştirilmiş gizlilik bölümleri de oyuna çok yakışmış. Batman yakın dövüş ustası olsa da mermilerle pek iyi anlaşamıyor. Bu yüzden eli silah tutan her düşman için gizli ve oturaklı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Bakın ben stealth seven biri değilim. Benim incelerimleri takip edenler bu konuyu zaten çok iyi biliyorlar. Fakat bu oyundaki gizliliğin dozu, bölüm tasarımı ve ilerledikçe değişen temposu karşısında ben bile gizliliğine hayran oldum diyebilirim.
Gizlilik ve aksiyonun dengeli oluşu, ekipmanlarımızı da kullanabileceğimiz ve duruma göre strateji yapabileceğimiz bölüm dizaynı, bir de oyun ilerledikçe düşmanlara tasmayla gelen ufak zorluk derecesi insana "This is perfect" dedirtiyor. Perfect. Peki perfect faktörü bunlarla kalıyor mu? Elbette hayır. Şimdi retro oyunların en güzel ve en özel konularından birine geldik. Bu oyun ne kadar yaşlandı ve yaşlanmasına rağmen hala nasıl gözüküyor? Grafiklerden yola çıkarsak bakın açık açık söyleyeceğim abi. Grafikler şu döneme göre hala tatmin edici ve sizlere 2009'da çıkmış bir oyun havası pek vermiyor. Ama ara sahneler veriyor. Neden? Çünkü ara sahneler 720p ve piksel piksel duruyor. Yani grafik olarak kesinlikle güzel duruyor. Ya hala iyi duruyor. Ama ara sahnelerde evet yaşlandığını söyleyebiliriz. Grafiklerin iyi gözükmesini ben çevre detaylarından olduğunu pek düşünmüyorum. Bence iyi gözükmesinin sebebi Batman'in modellemesinden geliyor. Oyunu TPS olarak oynadığımız için Batman'i kanlı canlı karşımıza görebiliyoruz. Rocksteady ekibi Batman'i modellerken anlaşılan çok fazla vakit gömmüş gibi duruyor çünkü Batman ekranın yarısını alıyor. Kocaman duruyor ki bu durum sadece Asylum'a özel değil. Tüm Arkham oyunlarında durum böyle. Batman tüm ekranı kaplıyor. Ha bu durumdan şikayetçi miyim dersen değilim. Çünkü modelleme olarak geliştirici ekip bence güzel iş başarmış. Batman her oyunda güzel ve estetik duruyor. Batman'in Asylum'da bu kadar iyi durması bence grafikleri tatminici gösteren bir illüzyon gibi duruyor çünkü model aşırı kaliteli gözüküyor. Ki dahası oyun ilerledikçe model içinde detaylar da ortaya çıkıyor. Batman'in kostümü deformasyon olmaya başlıyor. Önce göğsünde bir yırtık oluşuyor, devamında pelerinde oluşuyor, sonra kolunda derken bu deformasyonlar finale kadar böyle ilerliyor. Gözle görülür bir şekilde bu tarz detayların önümüze sunulması ise oyuna bilin bakalım ne katıyor. Evet, doğru bildiniz. Gerçekçilik katıyor. Ve bu gerçekçilik durumu sadece Batman'in yara almasıyla kalmıyor. Dedektif modu da Batman'in ön plana çıkan bir başka özelliği oluyor. Harita aslında open world gibi gözükse de lineer bir oynanış var ama oyun size bunu bahsettiğim bölüm tasarımlarıyla hissettirmiyor bile. Lakin dedektif modu ile ipuçlarını takip etmemiz lineer bir oynanış olduğunu ufak ufak gösteriyor. Dedektif modu ile düşmanların durumunu, bölüm içindeki stratejik yerleri, ufak bulmacaları ve birçok detayı takip edip hedefimize ulaşabiliyoruz. Kısacası I'm Batman. Eğer ki iyi bir Batman deneyimi istiyorsanız Arkham Asylum oyununa seri bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Ortam harika ve parti için sizi bekliyorlar. Dediğim gibi Arkham serisi gelmiş geçmiş en iyi süper kahraman oyun serilerinden biri ve aldığı tüm övgüyü hak eden bir yapım. Arkham Asylum sayesinde süper kahraman oyunlarını sadece marka adıyla isim yapıyor değil veya marka adı sayesinde para kazanan böyle boş beleş yapımlar olduğundan daha fazlası olduğunu bizlere göstermişlerdi. Bir süper kahraman oyunun iyi mekanikleri ve güzel grafikleri olduğunu gösteren Rocksteady ekibine good job diyoruz. Birçok süper kahraman oyunlarının önünü açtınız. Tebrikler. Hazır Nisan ayı da boş geçerken geriye dönüp oynanılması gereken bir yapım olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu oyunu bana Steam'den hediye eden sevgili takipçimize de çok teşekkür ediyorum. Ekrandaki Steam arkadaşlık kodundan bana istek gönderebilirsiniz frame'ler. Şimdi artıları sayarsak muazzam dövüş sistemi, güzel harita dizaynı, seslendirmeler çok iyi, grafikler hala tatmin edici. Eksilere bakarsak yaşlanmış ara sahneler. Harley Quinn boss savaşı gerçekten hayal kırıklığıydı. Riddler bulmacalarının fazla basit ve çeşitli olmaması. Toparlarsak Batman bu oyunda bizlere Arkham hapishanesini, kendi içindeki travmaları, Arkham City için bir easter egg ve dev bir bitki sunuyor. İşte retro oyun diye ben buna derim abi. Arkham Asylum 70 FPS. Bu arada kanalda Batman Arkham Knight'ın da incelemesini yaptık. Gelen yorumlara göre Arkham City incelemesini de yapacağız. Derken ne oldu? Bu incelemenin de sonuna geldik. Evet frame'ler yine güzel, hoş, tatlı bir retro incelememiz oldu. Arkham serisi dediğim gibi özel bir seridir ki bu seriyi başına Arkham Asylum ise kesinlikle bütün yükü sırtında taşımayı hak ediyor. Güzel, özenli ve tutku dolu bir yapım. Evet, inceleme hoşunuza gittiyse videoya like atmayı, bizlere destek olmak için ise kanala abone olabilirsiniz. Katıl üyelerimize de ayrıyeten buradan bizlere destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka incelemede sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle frame'ler. Öpüldünüz.